Tom Cruise yükseliyor. Ama kadınlar daha yükseğe uçuyor. Mission Impossible serisinin 7. bölümü, bunun neden şimdiye kadarki en iyi aksiyon serisi olabileceğini gösteriyor. Geçtiğimiz 40 yılda Tom Cruise, Mission Impossible'ı tüm zamanların en büyük aksiyon filmi serilerinden birine dönüştürdü, modern bir gişe rekorları kıran bir filmin olanaklarını sürekli olarak zorlayan bir seriye dönüştü ve Cruise'u içine sokmanın yeni ve korkutucu yollarını buldu. Eğlencemize zarar verir. Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams ve Brad Bird gibi bir dizi yönetmenle diziye ilgi çekici bir başlangıç yapan Cruise, 2015 yapımı Mission Impossible Rogue Nation'dan bu yana bu diziyi yöneten Christopher McQuarrie ile eşini buldu. Cruise'un Ethan Hunt'ını içeren filmlerin çoğunluğunun Impossible Missions Force tarafından bir haydut olarak görülmesine ve serinin bize tekrar aynı yüz maskesi hilesini yapmasına rağmen, Mission Impossible serisi sürekli olarak heyecan vericiydi ve Cruise'un çılgın gösterilere olan bağlılığıyla bu dizi, standart aksiyon filminizden her zaman daha dokunsal, daha gerçek ve daha tehlikeli hissettirdi. Bu serinin 7. ve son bölümü olan Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, hem kendisinden önce gelen her şeyin doruk noktası gibi hissettiren hem de birçok açıdan son film olan Mission Impossible Fallout'tan 5 yıl sonra geliyor. Bu serinin olabileceğinin zirvesi. Bu kadar yüksek bir noktaya gelen Dead Reckoning Part 1'ın, özellikle de son birkaç 10 yılda, Mission Impossible'ın kendisi ve genel olarak aksiyon filmleri için çıtayı sürekli olarak yükselttiğini düşündüğünüzde, başaracak çok şeyi var. Diğer gişe rekorları kıran aksiyon filmleriyle karşılaştırıldığında özellikle de bize şimdiden birçok hayal kırıklığı yaşatan bir yılda Dead Reckoning Part 1, hem Cruise hem de McQuarrie için hala etkileyici bir başarı, ancak Fallout olan zirveden sonra ve en etkileyici aksiyonlardan bazılarının ardından geliyor. Şimdiye kadar yapılmış filmlere rağmen, en yeni film biraz hayal kırıklığı yaşatmadan edemiyor. Dead Reckoning Part 1, bu serinin baş kahramanı Tom Cruise'a vedanın başlangıcı olurken, aynı zamanda kimin onun izinden gidebileceğini de belirliyor ve bu filmi seriye yeni başlayanlar için bir tür sıçrama noktası haline getiriyor. Dead Reckoning 1. bölümde Ethan Hunt ve IMF, sahibine dünyayı kontrol etme gücü verecek olan The Entity adlı duyarlı bir yapay zekanın izini sürmeye çalışıyor. Ancak herhangi bir yerde bulunabilen bu düşman, Hunt ve ekibinin şimdiye kadar karşılaştığı hiçbir şeye benzemez ve Hunt'ı bugünkü adam yapan bir geçmişi paylaşan Gabriel ile yüz yüze gelir. Hunt'ın görevi, varlığı durdurmak için, birleştirildiğinde kilidi açacak 2 anahtar bulmayı içerir. Varlık için son derece önemli görünen bir şeyin. Hunt'ın varlığı ve anahtarları bulma arayışında ona yine Ladder ve Benji katılır ve yolları bir kez daha Ilsa Faust ile kesişir. Hunt aynı zamanda Hunt'ın hedeflerine engel olduğunda başını aşan bir hırsız olan Grace ile de tanışır. Dead Reckoning Part 1, aynı zamanda ilk Mission Impossible'dan bu yana bu dizide yer almayan Henry Czerny'den Eugene Kittredge'in geri dönüşünü de görüyor ve bizi Gabriel adına Ethan'ın peşine düşen Paris'in yanı sıra Jasper ve Jasper ile tanıştırıyor. Degas da Ethan'ı yakalamaya çalışıyor ama farklı nedenlerle. Bu son filmdeki en başından itibaren en göze çarpan farklardan biri, her şeyin ne kadar karmaşık ve açıklanmış olduğu hissidir. Erken bir toplantı sahnesinde Eugene Kittredge, Denlinger'a ve izleyicilere tehdidin tam olarak ne olduğunu, Hunt'ın kim olduğunu ve IMF'nin ne yaptığını açıklıyor ve bu sahnenin bu seriye yeni gelenler için var olduğu açık olsa da, aynı zamanda anlatım açısından çok daha ağır. Bu filmlerin genellikle olduğundan daha fazla. Ve bu filmler genellikle Hunt ve rakibinin uğruna kavga ettiği bir MacGuffin'i merkeze alsa da, hiçbir zaman burada olduğu kadar Bizans hissi verilmedi. Çift ve üçlü çarpıklıklar, yanlış yönlendirme ve hatta şaşırtıcı miktarda yakın çekim büyüsü var. Bunların hepsi anahtar arayışını muhtemelen olması gerekenden daha karmaşık hale getiriyor. Bu 2 bölümlük filmin ilk bölümünün tamamının gerçekten bu anahtarları bulmakla ilgili olması mı gerekiyordu? İkinci kısım yayınlanınca bunu zaman gösterecek. Ancak hikaye, Mission Impossible'daki harika aksiyon sahnelerinin yanında ikinci planda kalıyor ve Dead Reckoning Part 1, bu serinin hala başarılı olduğunu gösteriyor. Ethan ve Grace'i mümkün olan en küçük arabaya bindiren Venedik'teki kovalamaca, sürekli olarak heyecanı artırıyor ve aynı zamanda ikisi arasında oldukça sağlam komedi anları da yönetiyor. Filmin sonsuza dek alay konusu olan ana tren seti parçası, bir Mission Impossible filminden beklenenden daha fazla CGI kullanıyor olsa da, McQuarrie'nin bu sekansı yönetme şekli, doğal olarak ters gidebilecek her şeyin oldukça iyi çalışmasını sağlıyor. Yanlış gidiyor. Mission Impossible, Tom Cruise'un seyirciyi eğlendirmek için gerçekten akıllara durgunluk veren gösteriler yapmasını izlerken, bu aksiyon sahnelerinde sıklıkla gerilime dayanıyordu. Yine de ölü hesaplaşma 1. bölüm,
bu gerilimin abartılı set parçalarının dışında daha da iyi çalışmasını sağlıyor. Örneğin, havaalanındaki bir sahne yeni karakter tanıtımlarını dengeliyor, Jasper ve Degas Hunt'ı bulmaya çalışırken Ladder ve Benji'nin kendi küçük yan maceraları var. McQuarrie, tüm bu unsurları bir havaalanında yürümeyi gerçekten heyecan verici hale getirecek şekilde birleştiriyor. Bahsi geçen trendeki bir başka sahne bize, trende meydana gelen tüm gizemli bağlılıkların ve karakter motivasyonlarının çarpıklıklarının, Cruise'un hareket eden lokomotifin üstüne çıkmak için neredeyse kendini öldürme girişimleri kadar büyüleyici olduğunu gösteriyor. Her ne kadar McQuarrie ve Eric Jenderson tarafından yazılan senaryonun üzerine biraz fazla yazı yazılsa da, senaryonun doğasında olan heyecanı her fırsatta yeni unsurlar ekleyerek inşa edilen bu küçük ölçekli aksiyon sahnelerinde görüyoruz. McQuarrie ve Jenderson'in senaryosu aynı zamanda eski favori karakterlerimizi yeniyle birleştirme konusunda da başarılı. Beklediğimiz tüm Ethan, Benji, Ladder anlarını yaşıyoruz ancak bu yeni kadro geleceğin kesinlikle potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle eğlenceli olan, keyifli arabaların üzerinden geçen ve Hunt'ı gaddarca takip eden, neşeyle kötü niyetli olan Clement'tir. Vayım'da komik bir ekleme, neredeyse kendisi de çok fazla Mission Impossible filmi izlemiş gibi davranıyor ve kendisiyle Hunt arasına giren masum sivillerin yüz maskelerini sökmeye çalışıyor. Yine de en büyük izlenimi bırakan Hayley Atwell'in Grace'i oldu. Çünkü kesinlikle bu serinin gittiği yere gidebileceğini hissediyordu ve Dead Reckoning Part 1, onun dümende olması durumunda bu serinin emin ellerde olacağını bize gösteren iyi bir iş çıkarıyor. Durumun ileride böyle olup olmayacağı henüz bilinmiyor ancak Ferguson ve Vanessa Kirby'nin Alanna Mitsopolis'inin geri dönüşüyle birlikte, Ölü Hesaplaşma 1. bölüm, Ethan Hunt'ın hayatındaki kadınların diğerlerinden çok daha ilginç olduğunu kesinlikle ortaya koyuyor. Kendini avla. Ne yazık ki, Morales'in Gabrielle Hunt'ın hayatındaki ana düşman olarak kurgulanırken, özellikle bu markanın kötü adamlarının ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarında ne kadar sürükleyici olabileceğiyle karşılaştırıldığında, onu bu kadar ilginç bir kötü adam haline getirecek çok az şey var. Bir tür oyun sonu kötü adamı olarak Gabrielle oldukça yetersiz. Dead Reckoning Part 1 çok eğlenceli ve yazın açık ara en iyi aksiyon filmlerinden biri, ancak Fallout'tan 5 yıl sonra gelen bu 7. filmin biraz hayal kırıklığı yaratmaması zor. Yine, Dead Reckoning Part 1'ı diğer Mission Impossible filmleriyle karşılaştırmak, aslında onu 21. yüzyılın en iyi aksiyon filmlerinden bazılarına karşı koruduğunuz anlamına gelir. Bu serinin daha önce hiç sahip olmadığı bir franchise şişkinliği var, bunun nedeni büyük ölçüde Dead Reckoning Part 1'ın çoğu zaman olması gerekenden fazlasını yapıyormuş gibi hissettirmesi ister kendini açıklamak, karakterleri eklemek veya çok ileri giden sahneler yoluyla olsun. Uzun ama sürekli olarak heyecan verici olan aksiyon sahnelerinde her şey kaçıp gidiyor. Dead Reckoning 1. bölüm, tankta hala bol miktarda gaz bulunduğunu gösteriyor, ancak belki de bu serinin eskisi kadar heyecan verici kalması için bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu görüyoruz.